Harar'ın doğusundaki dağlık arazide yer alan mütevazı bir kasabada dünyaya gelen bir çocuk, sadece bir hanedanın değil, aynı zamanda bir ulusun kaderini de şekillendirecekti. Doğduğu an hiç kimse bunun bir imparatorun başlangıcı olduğunu öngörememişti. Ancak taşıdığı isimler, mensubu olduğu soy ve içinde bulunduğu düzen, bu yaşamın olağanüstü olacağının sinyallerini çoktan vermekteydi. Hazırsanız başlıyoruz. İmparator Haile Selassie olarak tarihe geçecek olan bu şahsiyet, 23 Temmuz 1892 tarihinde Etiyopya'nın Harar kenti yakınlarındaki Ejarsa Goro'da dünyaya gelmiştir. Çocukluk döneminde Lij Tafari Makonnen adıyla tanınmıştır. Lij kelimesi bir çocuğu ifade ederken, Tafari saygı duyulan ve çekinilen bir kişiliği belirtmekteydi. Makonnen ise babasının adıydı. Bu isimler bir araya geldiğinde çevresindekiler onu çok saygı duyulan Makonnen'in çocuğu olarak algılamaktaydı. Bu algı tesadüfi olmaktan uzaktı. Babası Ras Makonnen, Etiyopya'nın doğusundaki Harar eyaletinin valisiydi. Aynı zamanda dönemin imparatoru II. Menelik'in hem akrabası hem de en güvendiği danışmanlarından biriydi. Tafari, doğumu itibarıyla imparatorluk ailesiyle doğrudan bağlantılı seçkin bir çevrenin parçasıydı. Soyu yalnızca siyasi değil, mitolojik bir iddiaya da dayanıyordu. Baba tarafından büyükannesi aracılığıyla 13. yüzyıldan bu yana Etiyopya'yı yönettiğine inanılan Süleyman soyuna bağlanıyordu. Bu hanedan kökenini İncil'deki Kral Süleyman'a dayandırarak meşruiyetini bu kutsal anlatı üzerinden kuruyordu. Annesi Voizero Yeşimebet Ali ise kuzeydeki Wollo eyaletinin yönetici ailesinden geliyordu. Tafari hem kuzeyin hem de doğunun siyasi damarlarını birleştiren bir doğumun içindeydi. Bir bireyin yaşamını tam anlamıyla kavramak sadece o kişinin gelişimini incelemekle mümkün değildir. Aynı zamanda 19. yüzyılın sonlarında Etiyopya'nın toplumsal yapısını da göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Zira Tafari, köklü bir geçmişe sahip bir düzenin içine doğmuştur. Etiyopya ve Afrika boynuzu, kıtanın genelinden farklı bir tarihsel süreç izlemiştir. Yaklaşık 1700 yıl önce Roma İmparatorluğu Kuzey Afrika'yı kontrol ederken, Mısır Hristiyanlığın ilk önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu inanç, Nil Nehri boyunca ve Kızıldeniz kıyılarından güneye doğru yayılmış ve günümüz Etiyopya topraklarında güçlü bir kabul görmüştür. Bu durum, bölgenin fiilen Hristiyan bir devlete dönüşmesine yol açmıştır. 7. yüzyıldaki Arap fetihleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da önemli dönüşümlere yol açarken, Etiyopya Hristiyan dünyasından izole bir konuma gelmiştir. Ancak İslam dinine de geçiş yapmamıştır. Bu durum neticesinde yüzyıllar boyunca 4. yüzyıl kilisesinin ritüellerine bağlı kalan özgün bir Hristiyanlık anlayışı gelişmiştir. Din sadece inançsal bir olgu olmanın ötesinde, siyasi ve kültürel yaşamın merkezinde konumlanmıştır. 13. yüzyıldan itibaren Etiyopya kralları, kendilerini Süleyman soyundan gelen hükümdarlar olarak tanımlamaya başlamış ve bu durum Süleyman Hanedanı olarak bilinen bir yönetim geleneğinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Başlangıçta kuzeyde sınırlı bir coğrafi alanı kontrol eden bu krallık, zamanla güney, doğu ve batı yönlerinde genişleyerek 19. yüzyıla gelindiğinde günümüz Etiyopya'sının yüz ölçümüne yakın bir imparatorluk haline gelmiştir. Bu genişleme süreci homojen bir toplumsal yapı oluşturmamıştır. Bilakis imparatorluk çok sayıda etnik grubu bünyesinde barındıran kompleks bir yapıya dönüşmüştür. Nüfusun önemli bir kısmını Oromo ve Amhara toplulukları teşkil etmekteydi. Güney ve doğu bölgelerde Somaliler, kuzeydoğuda ise Tigraylılar kayda değer topluluklar olarak öne çıkmaktaydı. Her bir topluluk farklı diller konuşmakta, özgün geleneklere sahip olmakta ve ülkeye farklı bir kimlik katmaktaydı. Oromolar, Kuşitik kökenli bir halk olup İslam'ın bölgede yayılmasına daha açık bir tutum sergilemişlerdir. Amharalar ise dağlık bölgelerde yoğunlaşmış, Doğu Ortodoks Hristiyanlığına sıkı sıkıya bağlı bir topluluktu. Bu etnik ve dini farklılıklar sadece toplumun değil, aynı zamanda devlet yönetiminin de temel gerilim alanlarını oluşturmaktaydı.
Tafari'nin ileride karşılaşacağı sorunların büyük bir kısmı bu derin farklılıklardan kaynaklanacaktı. Bu çok katmanlı yapı o denli belirgindi ki Etiyopya İmparatorluğu için uzun bir süre Habeşistan adı kullanılmıştır. Bu ad Arapçada karışım anlamına gelen bir kelimeden türemiş olup imparatorluğun çok kültürlü yapısını yansıtmaktaydı. 19. yüzyılın ortalarında Etiyopya, Afrika kıtasının önde gelen güçlerinden biri konumuna gelmişti. Bu stratejik konum, Avrupa devletlerinin kıtayı hızla sömürgeleştirdiği bir dönemde hayati önem taşımaktaydı. Kuzeyde Mısır fiilen İngiliz kontrolüne geçmiş, İngiliz etkisi Nil Nehri boyunca Sudan'la ve Etiyopya'nın batı sınırlarına kadar yayılmıştı. Güneyde ise Uganda ve Kenya benzer bir kaderi paylaşmaktaydı. Doğuda Afrika boynuzunun kıyı bölgeleri, Tafari'nin doğumundan önceki yıllarda Avrupalı güçler tarafından kademeli olarak ele geçirilmişti. Yapılan antlaşmalar, askeri müdahaleler ve diplomatik baskılar, imparatorluğun etrafında giderek daralan bir çember oluşturmaktaydı. Tafari Makonnen, böylesine bir jeopolitik ortamda dünyaya gelmiştir. Güçlü ancak kuşatılmış, köklü ancak kırılgan bir imparatorluğun merkezinde. 1880'li yıllarda bugünkü Eritre ve Somali topraklarının önemli bir kısmını ilhak eden İtalya Krallığı, bu kuşatmanın önde gelen aktörlerinden biriydi. İtalyan Somaliland ve Eritre kolonileri, Habeşistan'ın doğu ve kuzey sınırlarında sürekli bir tehdit unsuru oluşturmaktaydı. İngiltere ve Fransa'da Kuzey Somaliland'da daha küçük yerleşimler kurarak bölgede nüfuz alanları tesis etmişti. Kısa süre içinde Afrika kıtasının neredeyse tamamı Avrupa devletleri arasında paylaşılmıştır. Bu bağlamda Habeşistan bir istisna teşkil etmiştir. Bunun temel nedeni 1889'da tahta çıkan İmparator II. Menelik'in başlattığı kapsamlı dönüşüm sürecidir. İmparator Menelik, imparatorluğun merkezinde yeni ve güçlü bir başkent inşa etmiştir. Addis Ababa, sadece idari bir merkez olmanın ötesinde modern bir devletin sembolü olarak tasarlanmıştır. Aynı dönemde Rus İmparatorluğu'yla yakın ilişkiler kurulmuştur. Bu ittifak sayesinde ülkeye askeri uzmanlar, bilim insanları ve ekonomistler gelmiştir. Devlet yönetimi, ekonomi ve ordu, Avrupa güçleriyle rekabet edebilecek şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Bu nedenle Tafari Makonnen'in doğum yılı Etiyopya için bir dönüm noktasına denk gelmektedir. Eski geleneklerin sürdüğü ama yeni bir çağın kapılarının aralandığı bir dönemdi. Seçkin bir soylunun oğlu olarak Tafari, daha çocuk yaşlarda sorumluluk ve saygınlıkla tanıştı. 13 yaşındayken Harar yakınlarındaki Gara Mulatta bölgesine De Jazmaç unvanıyla atandı. Bu ünvan, kapıyı koruyan kişi anlamına geliyordu ve henüz ergenlik çağındaki bir gencin bölgenin güvenliğinden sorumlu tutulduğunu gösteriyordu. Buna rağmen o yıllarda imparatorluk tahtına uzanan bir yol görünmüyordu. Menelik II'nin belirgin bir veraset planı vardı. 2 kızı bulunuyordu ve torunlarından Şoaregga'nın oğlu Lijiasu, imparator tarafından açıkça halef olarak seçilmişti. Tafari, hanedana yakın olmasına rağmen bu çizginin dışında kalıyordu. Bu sırada İtalya, Etiyopya ile ilişkiler kurma çabasını sürdürdü. Asıl hedefi Eritre ve Somali'deki kolonilerini birleştirecek bir fetihti. 1895'te İtalyan ordusu Habeşistan'a girdi. Ancak Menelik'in modernleşme hamleleri kısa sürede etkisini gösterdi. Bir yıl sonra Adva'da yaşanan büyük çatışmada yaklaşık 15 bin kişilik İtalyan kuvveti, 75 binden fazla askerden oluşan Etiyopya ordusu karşısında ağır bir yenilgiye uğradı. Bu zafer, imparatorluğun bağımsızlığını uzun yıllar güvence altına aldı. Bu ortamda Safari'nin konumu güçlenmeye devam etti. 1907'de güneydeki Sidamo eyaletinin valiliğine getirildi. Bu görev sırasında ileride Prenses Romanwork olarak tanınacak olan bir kızı dünyaya geldi. Annesinin kimliği ise kayıtlarda net biçimde yer almadı. 1911'de imparatorluk ailesine mensup Menen Asfaw ile evlendi. Bu evlilik Tafari'nin saray içindeki bağlarını daha da sağlamlaştırdı. Aynı yıllarda İmparator Menelik II'nin sağlığı hızla bozuluyordu. Art arda geçirdiği felçler yönetimi fiilen torunu Lij Iyasu'ya bırakmasına yol açtı. Menelik 1913'te öldüğünde Iyasu henüz 18 yaşındaydı.
ve bir süredir imparator gibi hareket ediyordu. Ancak bu geçiş beklenenden çok daha sorunlu oldu. Ieyasu, dedesinin kurduğu bakanlar kuruluyla ve özellikle halası Prenses Zevditu'yla giderek sertleşen bir çatışma içine girdi. Menelik'in ölümü Aralık ayında gerçekleştiğinde saraydaki güçlü isimler bu haberi kamuoyundan sakladı. Iyasu'nun tahta çıktığı ilan edilmedi ve kendisine hiçbir zaman imparatorluk unvanı verilmedi. Takip eden aylarda Iyasu sınırlı bir otorite kullandı. Ancak bu otorite ne resmiyet kazandı ne de geniş kabul gördü. Ona yönelik muhalefetin birden fazla nedeni vardı. Genç prens, hızla değişen bir imparatorluğu yönetmek için gerekli disiplin ve idari ilgiyi göstermiyordu. Daha da önemlisi, Etiyopya siyasetinin merkezinde yer alan Hristiyan kimliğine mesafeli durduğu düşünülüyordu. Bu kaygılar zamanla daha ciddi bir hal aldı. İyasu'nun İslam'a yakınlaştığı, hatta din değiştirdiği yönündeki söylentiler yayılmaya başladı. Bakanlar Kurulu için bu durum kabul edilemezdi. Sonunda 1916 sonbaharında Iyasu'nun iktidardan uzaklaştırılmasına karar verildi. Bu karar, yalnızca bir prensin düşüşü değil, Etiyopya tarihinde yeni bir güç dengesinin başlangıcı olacaktı. Iyasu'nun tutuklanmasının ardından yaşamının geri kalanını 1930'ların ortalarına kadar sürecek bir gözaltı sürecinde geçirdiği bilinmektedir. Bu gelişmeyle birlikte Menelik'in kızı Zevditu imparatoriçe olarak taç giymiştir. Ancak tahtın geleceği belirsizliğini korumaktaydı. Bu bağlamda hem istikrarı sağlayacak hem de hanedanın devamlılığını temin edecek bir uzlaşıya varılmıştır. Lige Tafari Makonnen, imparatoriçenin naibi ve resmi varisi olarak atanmıştır. Bu seçimin tesadüfi olmadığı aşikardır. Tafari, 1900'lerin sonları ve 1910'lar boyunca çeşitli eyaletlerde valilik yaparak idari yetkinliğini kanıtlamıştır. Ayrıca Ieyasu döneminin karmaşık siyasi entrikalarından zarar görmeden çıkmayı başarmıştır. Bu süreç, onun gelecekte tahtı devralmasının zeminini hazırlamıştır. Zevditu, imparatoriçe olduğunda 40'lı yaşlarındaydı ve belirgin bir varisi bulunmamaktaydı. Kısa süre içinde hükümet içinde belirgin bir ayrışma ortaya çıkmıştır. Zevditu, geleneksel ve muhafazakar bir yönetim anlayışını benimsemiştir. Tafari, İmparator Menelik, II'nin vizyonunu takip ederek ülkeyi dönüştürmeyi amaçlayan bir liderdi. Resmi olarak imparatoriçe en yüksek yetkiye sahipti. Ancak ataerkil bir toplumda kadın bir hükümdarın karşılaştığı kısıtlamalar konumunu zayıflatmaktaydı. Bu durum Tafari'ye olağanüstü geniş bir hareket alanı sağlamıştır. Her iki tarafında kendi destekçi kitlesi mevcuttu. Etiyopya Kilisesi geleneksel duruşu nedeniyle imparatoriçeyi desteklerken Bakanlar Kurulu'nun büyük çoğunluğu Tafari'yi desteklemekteydi. Zamanla güç dengesi Tafari lehine değişmiştir. 1920'ler boyunca Tafari yönetimin fiili merkezi haline gelmiştir. İmparatoriçe Zevditu, tahttan çekilmeden çok önce modernleşme girişimlerini ona devretmeye başlamıştır. Bu dönemde uygulanan reformlar kapsamlıydı. Amaç, Habeşistan'ın yönetim yapısını Avrupa devletlerine benzer bir düzene kavuşturmaktı. Bu dönüşümün ilham kaynaklarından biri, Batı dışındaki en başarılı modernleşme örneklerinden biri olan Japonya'ydı. Japon İmparatorluğu, Batı yöntemlerini benimseyerek dış müdahalelere direnmiş ve Uzak Doğu'da güçlü bir konum elde etmişti. Habeşistan da bu yaklaşımı kısmen örnek almayı hedeflemiştir. Tafari liderliğinde Batı tarzı bir hükümet yapısı tesis edilmiştir. Yönetim, belirli sorumluluk alanlarına sahip bakanlıklar şeklinde organize edilmiştir. Feodal yapıdan ziyade bireysel yetkinliğe dayalı bir terfi sistemi benimsenmeye başlanmıştır. Ordu, Menelik döneminde atılan temeller üzerine inşa edilen bir askeri kolej aracılığıyla güçlendirilmiştir. Dış politika alanında da önemli bir gelişme kaydedilmiştir. Habeşistan, yeni kurulan Milletler Cemiyeti'ne üyelik başvurusunda bulunmuştur. 1923 yılında bu organizasyona kabul edilen az sayıda Batı dışı ülkeden biri olmuştur.
Bu üyelik, imparatorluğun uluslararası alanda meşruiyet kazanması açısından kritik bir adım teşkil etmiştir. Aynı dönemde ekonomik ve sosyal dönüşümler de hayata geçirilmiştir. Addis Ababa'ya 1900, onların ortalarında getirilen elektrik altyapısı 1920'lerde şehir dışına doğru genişletilmiştir. Şehirler arası yol ağları inşa edilmeye başlanmış, demiryolu projeleri gündeme alınmıştır. Telgraf ve benzeri iletişim sistemleri sınırlı da olsa ülke geneline yayılmıştır. Ekonomiyi dengelemek amacıyla 1927'de Etiyopya Ulusal Bankası kurulmuştur. Faiz uygulamaları yasaklanmıştır. Yargı alanında ise köklü bir değişim süreci başlatılmıştır. Yüzyıllardır yürürlükte olan ve hafif suçlar için dahi ağır cezalar öngören Feta Negast sistemi kademeli olarak terk edilmiştir. Yerine medeni hukuk ve örf hukukunun unsurlarını barındıran daha çağdaş bir yapı getirilmeye çalışıldı. Buna rağmen toplumun en derin sorunlarından biri varlığını sürdürüyordu. Kölelik, Batı dünyasında kaldırılmasının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen Habeşistan'da hala yaygındı. Batılı devletler bu durumu sert biçimde eleştiriyordu. 1920'lerde köleliği sınırlamaya yönelik bazı sembolik adımlar atıldı. Ancak Tafari bu dönemde köleliği toplumdan tamamen silmek için kapsamlı bir mücadeleye girişmeye hazır değildi. Bu çelişki, modernleşme ile gelenek arasındaki gerilimin en açık göstergelerinden biri olarak varlığını koruyordu. Bu yıllarda Tafari'nin uluslararası alandaki ağırlığı giderek arttı. 1920'lerin sonuna gelindiğinde, dünya kamuoyu onu imparatoriçeden çok Habeşistan'ın gerçek temsilcisi olarak görmeye başlamıştı. Bu algının oluşmasında gerçekleştirdiği çok sayıdaki yurt dışı ziyareti belirleyici oldu. Tafari, ülkesini yalnızca saraydan değil, uluslararası sahnede de konumlandırmaya kararlıydı. 1924'te imparatorluk ailesinin üyeleri ve üst düzey devlet görevlileriyle birlikte uzun bir yurt dışı turuna çıktı. Bu yolculuk gösterişten çok gözlem ve öğrenme amacı taşıyordu. Tafari ve beraberindekiler örnek almayı hedefledikleri Batı toplumlarını yerinde incelemek istiyordu. Buna rağmen Habeşistan heyeti gittiği her yerde zenginlik, disiplin ve köklü bir devlet geleneğini yansıtan bir izlenim bıraktı. Londra ve Paris ziyaretleri özellikle dikkat çekiciydi. Tafari, Londra'da Kral 5. George ile, Paris'te ise Fransa Başbakanı Raymond Poincaré ile görüştü. Bu temaslar, Habeşistan'ın yalnızca bölgesel bir güç değil, ciddiye alınması gereken bir devlet olduğunu gösterdi. Ziyaretin bir diğer hedefi ise daha somuttu. İngiltere ve Fransa'yı Somaliland'daki bazı sömürge topraklarını devrederek Habeşistan'a Kızıldeniz'e açılan bir kapı vermeye ikna etmek istiyordu. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ise Tafari farklı bir ilgiyle karşılandı. Avrupa sömürgeciliğine direnmeyi başarmış nadir Afrika devletlerinden birinin lideri olarak bu bölgelerde saygıyla ağırlandı. Bu temaslar, onun imparator olmadan önce uluslararası düzeyde sağlam bir konum elde etmesini sağladı. 1928'e gelindiğinde Tafari'nin ülkedeki gücü tartışmasız hale gelmişti. Bakanlar Kurulu'nda fiili kontrolü sağlamıştı. Daha da önemlisi, ordu ve polis teşkilatlarının üst kademelerinin sadakatini kazanmıştı. Bu koşullar altında imparatoriçenin onu daha ileri bir konuma taşımaktan başka seçeneği kalmadı. 7 Ekim 1928'de Tafari, Habeşistan'da krala denk kabul edilen Negus unvanıyla taç giydi. Böylece imparatorluk hiyerarşisinde daha önce taşıdığı Ras unvanı geride kaldı. Bu adım saray içindeki dengeleri daha da gerdi. Takip eden aylarda imparatoriçeye bağlı çevrelerle Tafari'nin destekçileri arasındaki çatışma açık bir krize dönüştü. Ocak 1930'da bu gerilim neredeyse bir iç savaşa yol açtı. İmparatoriçenin eşi Gugsavelle, yalnızca karısının otoritesini yeniden tesis etmeyi değil, aynı zamanda Tafari'yi saf dışı bırakarak kendisini imparator ilan etmeyi hedefliyordu. Gugsavelle, destekçileriyle birlikte silahlı bir ayaklanma başlattı. Tafari, 31 Mart 1930'da Ankem'de karşılık verdi. Çatışmada modern silahlar ve uçaklar gibi çağın askeri imkanları belirleyici oldu. Tafari'ye bağlı kuvvetler kısa sürede üstünlük sağladı.
Gugsavelle savaş sırasında öldürüldü ve isyan çöktü. Bu olaydan yalnızca 2 gün sonra İmparatoriçe Zevditu doğal nedenlerle hayatını kaybetti. Yıllardır süren ikili yönetim bu gelişmeyle birlikte sona erdi. Tafari'nin önünde artık engel kalmamıştı. İmparatoriçenin ölümünün ardından uzun bir yas dönemi ilan edildi. Bu sürecin tamamlanmasının ardından 2 Kasım 1930'da Tafari resmen Habeşistan İmparatoru ilan edildi. Aynı gün Addis Ababa'daki Aziz George Katedrali'nde görkemli bir taç giyme töreni düzenlendi. Çok sayıda batılı ülkenin temsilcileri törene katıldı. O ay içinde Tafari, Time dergisinin kapağında yer aldı. Yeni imparator bu aşamada yeni bir ünvan ve isim benimsedi. Artık Negusa Nagast, yani kralların kralıydı. İmparatorluk adı ise Haile Selassie oldu. Bu isim, üçlemenin gücü anlamını taşıyordu. Buna rağmen Tafari'nin eski adı yıllar boyunca yaşamaya devam etti. Ras Tafari adı ilerleyen dönemde dünya çapında farklı bağlamlarda yeniden duyulacaktı. Tahta çıkışından kısa süre sonra Haile Selassie yönetimini kurumsal bir zemine oturtmak için hızlı adımlar attı. 1931'de Etiyopya'nın ilk modern anayasasının yürürlüğe girmesini denetledi. Bu anayasa 2 meclisli bir yasama organı öngörüyordu. Parlamento ve üst meclis oluşturulacak, imparatorun yetkileri belirli kurumsal yapılarla paylaşılacaktı. Yeni anayasa yalnızca siyasal yapıyı değil, hukuk düzenini de kökten değiştirmeyi hedefliyordu. Yüzyıllardır yürürlükte olan Feta Nagest sistemi aşamalı olarak terk edilecek, yerine Batı tarzı bir yargı düzeni kurulacaktı. Bu adım, imparatorluğun modernleşme sürecinde sembolik olduğu kadar pratik bir kırılma anlamına geliyordu. Haile Selassie, tahta çıktıktan sonraki ilk yıllarını, naipliği döneminde başlattığı reformları sürdürmeye ve derinleştirmeye ayırdı. Devlet aygıtı yeniden şekillenirken, Etiyopya yavaş ama kararlı bir biçimde çağdaş bir ulus devlet yapısına yaklaştırılmaya çalışılıyordu. Ancak bu dönüşüm çabalarının üzerinde giderek koyulaşan bir gölge vardı. Tehdit, ülkenin sınırlarının çok ötesinde, Avrupa'da şekilleniyordu. 1922'de Roma'da 10 binlerce faşist milisin düzenlediği yürüyüşün ardından, İtalya'da iktidar Benito Mussolini'nin liderliğindeki Ulusal Faşist Parti'nin eline geçmişti. Mussolini'nin hedefi açıktı. İtalya'yı yeniden büyük bir güç haline getirmek ve antik Roma dönemindeki imparatorluk ihtişamını diriltmek istiyordu. Bu hedef doğrultusunda 1920'ler boyunca saldırgan bir dış politika izledi. Libya'da İtalya'nın yıllardır sözde kontrol ettiği toprakları fiilen ele geçirmek için acımasız bir fetih savaşı yürütüldü. Yunanistan'la yaşanan bir kriz sırasında Korfu adası bombalandı. Adriyatik kıyısındaki Fiume ilhak edildi. Ardından bir dizi antlaşmayla Arnavutluk üzerinde etkili bir himaye kuruldu. Mussolini için güç, yalnızca Avrupa kıtasında değil, deniz aşırı topraklarda da kanıtlanmalıydı. 1930'ların başına gelindiğinde bu yayılmacı bakış Afrika boynuzuna çevrildi. Mussolini 1890'larda Etiyopya karşısında alınan yenilgiyi İtalya'nın ulusal hafızasında silinmesi gereken bir utanç olarak görüyordu. Habeşistan'ın fethedilmesi yalnızca bu hesabın kapatılması anlamına gelmeyecekti. Aynı zamanda Eritre, Etiyopya ve İtalyan Somaliland'ındaki İtalyan topraklarını tek parça halinde birleştirecek ve İtalya'yı Afrika boynuzunun baskın sömürge gücü haline getirecekti. Gerilim 1934 yılında açık biçimde tırmanmaya başladı. Eritre ve Somaliland'daki İtalyan sömürge yönetimi ile Selassie hükümeti arasında uzun süredir devam eden bir sınır anlaşmazlığı vardı. İtalya, 2 kolonisini birbirine bağlayacak bir demiryolu hattı inşa etmek istiyordu. Bu plan, sınırların belirsiz olduğu Doğu Etiyopya'da yeni bir krize yol açtı. İtalyanlar, Valval bölgesinde askeri bir kale inşa etti. Selassie hükümeti bu durumu bir meydan okuma olarak değerlendirdi. Aralık 1934'te Habeşistan birlikleri Valval'a gönderildi. 5 Aralık günü iki taraf arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Her iki taraftan da onlarca asker hayatını kaybetti. Bu olay
Kısa sürede Habeşistan krizi olarak adlandırılacak uluslararası bir diplomatik çıkmazın başlangıcı oldu. Ocak 1935'te Selassie hükümeti, Milletler Cemiyeti'ne resmi protesto sundu. Aylar süren görüşmeler başladı. Ancak masadaki dengeler Etiyopya'nın aleyhineydi. İngiltere ve Fransa teoride arabulucu konumundaydı. Fakat aynı dönemde Avrupa'da çok daha büyük bir tehdit yükseliyordu. Adolf Hitler'in Almanya'da iktidara gelmesiyle birlikte Nazilerin güç kazanması, Londra ve Paris'i Mussolini'yi karşılarına almamaya itiyordu. İtalya'yı Avrupa'da potansiyel bir müttefik olarak tutmak, Etiyopya'nın kaderinden daha öncelikli hale gelmişti. Bu nedenle diplomasi sonuçsuz kaldı. Aylar süren belirsizliğin ardından Selassie hükümeti, İtalyanların Val olayını bilinçli biçimde bir bahane olarak kullandığını ve Milletler Cemiyeti'nin Mussolini'yi durduracak etkili bir adım atmayacağını fark etti. Savaş artık kaçınılmazdı. 3 Ekim 1935'te resmi bir savaş ilanı yapılmadan İtalyan birlikleri harekete geçti. General Emilio de Bono komutasındaki 10 binlerce asker Eritre'den Kuzey Etiyopya'ya doğru sınırı geçti. İkinci İtalyan-Habeşistan Savaşı böylece başladı. Bu çatışma, iki dünya savaşı arasındaki dönemin en önemli uluslararası krizlerinden biri haline gelecekti. Zamanla yüz binlerce asker ve yardımcı personel bu savaşın parçası olacaktı. Çatışmalar yaklaşık 6 ay sürdü. Ancak güç dengesi baştan itibaren eşit değildi. Etiyopya ordusu sayıca üstündü. Buna rağmen 10 yıllardır süren modernleşme çabalarına karşın askeri yapı hala büyük ölçüde piyade birliklerine dayanıyordu. Hükümetin elinde yalnızca birkaç tank bulunuyordu. Hava kuvvetleri ise bir düzineden biraz fazla uçaktan ibaretti. Buna karşılık Mussolini yönetimi Doğu Afrika'ya yüzlerce tank, ağır topçu birlikleri ve güçlü bir hava filosu sevk etti. İtalyan ordusunun ilerleyen yıllarda Avrupa'daki savaşlarda yetersiz olduğu ortaya çıkacaktı. Ancak 1935 sonbaharında Etiyopya karşısında açık bir teknolojik ve lojistik üstünlüğe sahipti. Bu nedenle başlayan mücadele başından itibaren bir güçler dengesizliğini yansıtıyordu. Tıpkı 40 yıl önce olduğu gibi İtalya bir kez daha Afrika boynuzunda sonucu belirlemek için tüm ağırlığını ortaya koymuştu. İşgalin başlamasından yalnızca 4 gün sonra 7 Ekim 1935'te Milletler Cemiyeti İtalya'ya yaptırım uyguladığını ilan etti. Kağıt üzerinde bu karar, uluslararası düzenin Habeşistan'ın yanında durduğunu gösteriyordu. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Cemiyet içindeki en etkili iki güç, İngiltere ve Fransa, bu meydan okumayı üstlenmekte isteksizdi. Her iki ülke de Afrika'da geniş sömürge topraklarına sahipti ve İtalya'nın Habeşistan'daki eylemleri kendi geçmiş ve mevcut uygulamalarından bütünüyle farklı değildi. İngiltere'de Stanley Baldwin liderliğindeki muhafazakar hükümet, kısa süre önce Milletler Cemiyeti'ni destekleme vaadiyle seçim kazanmıştı. Buna rağmen Baldwin yönetimi neredeyse anında geri adım attı. Yeni Dışişleri Bakanı Samuel Hoare göreve başladıktan yalnızca birkaç gün sonra Fransa Başbakanı Pierre Laval ile gizli görüşmelere girişti. Amaç savaşı hızla sona erdirmekti. Gerçekte ise asıl kaygı Mussolini'yi yatıştırmak ve onu Nazi Almanyası'na daha fazla yaklaşmaktan alıkoymaktı. Bu görüşmelerin ürünü olan Hoare-Laval Paktı, Aralık ayı başlarında İngiliz basınına sızdı. Plan, Habeşistan için yıkıcıydı. Ülkenin yaklaşık yarısının İtalya'ya bırakılmasını ve Eritre ile İtalyan Somaliland'ının birleştirilmesini öngörüyordu. Selassie hükümeti için bu yalnızca kabul edilemez bir teklif değil, Milletler Cemiyeti'nin varlık nedenine açık bir ihanetti. Sızıntının ardından kamuoyunda büyük bir öfke patladı. Hoare istifa etmek zorunda kaldı. Pakt rafa kaldırıldı. Ancak bu gelişme aynı zamanda diplomatik çözüm umutlarının da sonu oldu. Habeşistan krizi artık yalnızca Etiyopya'nın değil, Milletler Cemiyeti'nin de iflasını simgeliyordu. Kurum, İtalya ve Japon İmparatorluğu gibi saldırgan devletleri durdurma konusunda tamamen yetersiz olduğunu göstermeyi başarmıştı. Aralık 1935'te diplomasinin çökmesiyle birlikte savaş sahada daha da sertleşti. Etiyopya hükümeti, kuzeydeki İtalyan ilerleyişine karşı bir karşı taarruz hazırlığına girişti.
Bu harekatın başında bizzat Haile Selassie vardı. Amaç, İtalyan ikmal ve iletişim hatlarını kesmek ve Eritre yönünde bir baskı oluşturmaktı. İlk aşamada bazı başarılar elde edildi ve bu durum kısa süreli bir umut yarattı. Ancak dengeler hızla değişti. 1936'nın başlarında Libya'daki sert operasyonlarıyla tanınan General Pietro Badoglio, Eritre valisi ve İtalyan kuvvetlerinin başkomutanı olarak atandı. Badoglio'nun gelişiyle savaşın niteliği de değişti. Ocak ayında Etiyopya birliklerine karşı sistematik ve yaygın biçimde zehirli gaz kullanılmaya başlandı. Bu yöntemler uluslararası hukukun açık ihlaliydi. Ancak sahada son derece etkili oldu. Kışın sonu ve baharın başında Badoglio komutasındaki İtalyan ordusu Kuzey Etiyopya'da peş peşe zaferler kazandı. Tembien, Amba Aradam ve Şire'deki çarpışmalar Etiyopya savunmasının bel kemiğini kırdı. Selassie'nin kuzey cephesini tutmak için yaptığı son büyük girişim 31 Mart 1936'da Meyçu'da yenilgiyle sonuçlandı. Bu yenilginin ardından Kuzey Etiyopya fiilen İtalyan denetimine girdi. 26 Nisan 1936'da Badoglio, Demir İrade Yürüyüşü adını verdiği son harekatı başlattı. Vollo eyaletindeki Desi çevresinden güneye doğru ilerleyen İtalyan birlikleri yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Addis Ababa'yı hedef alıyordu. Bu ilerleyiş İtalya'daki faşist basında büyük bir propaganda gösterisine dönüştürüldü. Yürüyüşün merkezinde modern savaşın simgesi olan devasa bir mekanize konvoy vardı. 2000'den fazla tank, otomobil, kamyon ve çeşitli araçtan oluşan bu kuvvet yaklaşık 12.500 askeri hızla başkente taşıyordu. Buna karşılık Etiyopya ordusu kuzeydeki ağır kayıpların ardından dağılmış durumdaydı. İtalyan birlikleri Mayıs ayı başlarında Addis Ababa'ya yaklaşırken Selassie artık direnişin başkentte sürdürülemeyeceğini gördü. İmparator ve ailesi şehri terk ederek Fransız-Somaliland sınırına doğru yola çıktı. Selassie sınırı geçtiğinde Etiyopya tarihinin en uzun ve en acı sürgünlerinden biri başlamış oldu. 3 gün sonra 5 Mayıs 1936 öğleden sonra Badoglio yaklaşık 1700 araçtan oluşan bir konvoyun başında Addis Ababa'ya girdi. Habeşistan'ın başkenti düşmüş, imparatorluk fiilen sona ermişti. Ancak bu an Etiyopya için bir son olduğu kadar daha uzun bir mücadelenin de başlangıcıydı. Addis Ababa'nın düşüşünden sonraki saatlerde şehir bir savaş alanından çok bir sahneye benziyordu. İtalyan birlikleri gerçek anlamda bir kuşatma yaşamadan neredeyse törensel bir düzen içinde başkente girdi. Ana caddeler boyunca ilerlediler. Devlet binalarını, karargahları ve stratejik noktaları sessizce ele geçirdiler. Direniş yok denecek kadar azdı. Bu manzara, savaşın askeri açıdan sona erdiğini açıkça gösteriyordu. İkinci İtalo-Etiyopya Savaşı, Mayıs 1936'da Addis Ababa'nın düşmesi ve İmparator Haile Selassie'nin ülkeyi terk etmesiyle fiilen bitmişti. Ancak bu, çatışmaların tamamen sona erdiği anlamına gelmiyordu. Özellikle Güney ve Batı Etiyopya'da, henüz İtalyan birliklerinin ulaşmadığı bölgelerde silahlı direniş odakları varlığını sürdürüyordu. Bu alanlarda mücadele, önümüzdeki aylar ve hatta yıllar boyunca devam edecekti. Aslında Etiyopya'nın tamamı hiçbir zaman bütünüyle İtalyan denetimi altına girmedi. Buna rağmen Roma'da farklı bir anlatı hakimdi. İtalyan hükümeti Mayıs 1936'dan itibaren savaşı kazandığını ilan etti. Benito Mussolini 9 Mayıs 1936'da Etiyopya'nın yeni bir İtalyan kolonisi olduğunu duyurdu. Ancak bu yapı uzun ömürlü olmadı. Kısa süre içinde Habeşistan, Eritre ve İtalyan Somaliland'ı kapsayan Afrika boynuzu boyunca uzanan yeni bir sömürge birimi oluşturuldu. Bu yeni oluşum İtalyan Doğu Afrikası olarak adlandırıldı. Böylece İtalya, 40 yıl önce hayal ettiği birbirine bitişik kolonilerden oluşan imparatorluk hedefini nihayet tamamlamış oldu. İtalyan yönetimi bu topraklarda sert ve sistematik bir sömürge düzeni kurdu. Uygulanan yöntemlerin büyük bölümü 1920'lerde Libya'da geliştirilen politikalara dayanıyordu. Toplama kampları, zorla yer değiştirmeler ve etnik grupları birbirine karşı kışkırtmaya dayalı bir böl ve yönet anlayışı hayata geçirildi. Etiyopya'nın farklı halkları arasındaki tarihsel gerilimler bilinçli biçimde derinleştirildi.
Bu yönetim tarzı, ülkenin toplumsal dokusunda kalıcı yaralar açtı. Ülkesinin büyük ölçüde işgal altında olduğunu gören Haile Selassie, Avrupa'ya geçti. İlk durağı Cenevre'ydi. Amacı Milletler Cemiyeti kürsüsünden Etiyopya'nın yaşadıklarını dünyaya anlatmaktı. Ancak zamanlama son derece elverişsizdi. Avrupa'da dengeler hızla değişiyordu. Nazi Almanyası 1935'te açık bir yeniden silahlanma sürecine girmişti. 1936 baharında Selassie Kuzey Etiyopya'da savaşla meşgulken Adolf Hitler Alman birliklerini Ren bölgesine sokmuştu. Bu adım Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren anlaşmaların açık ihlaliydi. Bu gelişmeler İngiltere ve Fransa'nın önceliklerini değiştirmişti. 1936 itibarıyla bu iki ülke İtalya'ya karşı sert bir tutum almaya önceki yıla kıyasla çok daha isteksizdi. Buna rağmen Selassie uluslararası kamuoyunda güçlü bir etki yarattı. 12 Mayıs 1936'da Milletler Cemiyeti'nde yaptığı konuşmada faşizmin yükselişini ve İtalyan ordusunun Doğu Afrika'da zehirli gaz kullanmasını açıkça kınadı. Sözleri salonda yankı buldu. Ancak somut bir karşılık doğurmadı. Selassie kişisel olarak büyük bir saygınlık kazandı. Aynı yıl Time dergisi tarafından yılın kişisi seçildi. Fakat Etiyopya'nın kaderi değişmedi. Milletler Cemiyeti İtalya'ya karşı ortak ve kararlı bir eylemde bulunmaya yanaşmadı. İtalya ise Aralık 1937'de cemiyetten tamamen çekildi. Uluslararası düzen Etiyopya'yı fiilen kaderine terk etmişti. Bu koşullarda Selassie sürgün hayatını sürdüreceği İngiltere'ye yerleşti. 1930'ların sonları onun için bekleyiş ve belirsizlik yıllarıydı. Bu sırada dünya siyaseti hızla daha karanlık bir yöne evriliyordu. 1938'de Almanya Avusturya'yı ilhak etti. Ardından 1939'da Çekoslovakya'nın parçalanması geldi. Aynı yılın Eylül ayında Polonya'nın işgaliyle İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş ilan etti. İkinci Dünya Savaşı başlamıştı. Mussolini başlangıçta temkinli davrandı ve çatışmanın dışında kaldı. Ancak 1940 yazında Alman orduları Batı Avrupa'da Yıldırım Harekatı'yla kıtayı sarsınca dengeler değişti. Fransa çökmek üzereydi. Bu ortamda İtalya, Almanya'nın yanında savaşa girmeye karar verdi. 10 Haziran 1940'ta İngiltere ve Fransa'ya savaş ilan edildi ve Güneydoğu Fransa'ya İtalyan birlikleri girdi. Bu kararın doğrudan bir sonucu vardı. Doğu Afrika artık bir cepheye dönüşmüştü. İtalyan Doğu Afrika'sıyla İngiliz kolonileri karşı karşıya gelmişti. 13 Haziran 1940'ta Doğu Afrika Harekatı'nın ilk adımı olarak İtalyan uçakları İngiliz Kenya'sını bombaladı. Bu saldırı Mussolini'nin daha büyük bir planının parçasıydı. Amaç Mısır ve Sudan'daki İngiliz topraklarını ele geçirmek ve böylece Doğu Afrika'daki İtalyan kolonilerini Kuzey Afrika'daki topraklarla birleştirmekti. Başlangıçta bu girişimler Roma'da iyimserlik yarattı. Ancak 1941'e girildiğinde İtalyan ordusunun yapısal zayıflıkları açık biçimde ortaya çıkmaya başladı. Sahradaki harekatlar başarısız oldu. Lojistik yetersizlikler ve komuta sorunları cephede ağır kayıplara yol açtı. Bunun üzerine Mussolini, Almanya'dan yardım istemek zorunda kaldı. Mart 1941'de Erwin Rommel komutasındaki Alman Afrika Kolordusu Kuzey Afrika'ya gönderildi. Bu kuvvet, Libya cephesinde dengeyi geçici olarak değiştirdi. Ancak Doğu Afrika'daki İtalyan birlikleri için benzer bir destek sağlanmadı. Bu durum bölgedeki İtalyan hakimiyetini kırılgan hale getirdi. 1941 yılı boyunca İngilizler yavaş ama kararlı bir ilerleme başlattı. Sudan ve Kenya'dan hareket eden birlikler adım adım Etiyopya ve Eritre içlerine girdi. İtalyan kuvvetleri geri çekilmeye zorlandı. Bu ilerleyiş yalnızca askeri bir dönüşüm değil, aynı zamanda Haile Selassie'nin ülkesine dönüş yolunun da yeniden açılması anlamına geliyordu. Bu gelişmeler yaşanırken Selassie artık İngiltere'de bekleyen bir sürgün değildi. Anavatanının kaderi yeniden şekillenirken İtalyanlara karşı yürütülen seferberliğin bazı aşamalarını yerinde denetlemek üzere Afrika boynuzuna döndü. Bu yalnızca sembolik bir geri dönüş değildi.
Selassie, yeniden iktidara giden yolun askeri ve siyasi ayrıntılarını bizzat takip etmek istiyordu. Doğu Afrika'daki çatışmalar tek bir orduya dayanmıyordu. İngiliz kuvvetlerinin yanı sıra Etiyopyalı direnişçiler, Eritreli birlikler, özgür Fransız ve özgür Belçika unsurları sahadaydı. Bu karma yapı, İtalyan yönetimine karşı geniş bir cephe oluşturdu. En kritik avantaj ise denizdeydi. Müttefikler, Kızıldeniz'den tam bir deniz üstünlüğü kurmuştu. 1941'in başlarında gerçekleştirilen deniz harekatının ardından Eritre kıyılarında yeni bir cephe açıldı ve İtalyan savunması ikiye bölündü. Bu aşamadan sonra denge hızla değişti. 1941'in geç baharına gelindiğinde Doğu Afrika'daki İtalyan birlikleri fiilen yalnız kalmıştı. Mussolini hükümeti, Avrupa ve Kuzey Afrika cephelerinde yaşanan krizler nedeniyle bölgeye ciddi takviyeler gönderemiyordu. Lojistik hatlar çöktü, moral düştü ve savunma hatları birbiri ardına yarıldı. İtalyan direnişi cephelerin tamamında çözülmeye başladı. Ve sonunda tarihsel bir an geldi. 5 Mayıs 1941'de tam 5 yıl sonra Selassie yeniden Addis Ababa'ya girdi. Aynı gün Etiyopya'nın İtalyan işgalinden kurtulduğunu ilan etti. Süleyman Hanedanlığı ve Haile Selassie'nin iktidara dönüşü önemli bir şartla gerçekleşmişti. İngilizler, Selassie'nin yeniden tahta çıkışını desteklerken açık bir talepte bulundu. Etiyopya'da kölelik kesin ve geri dönülmez biçimde yasaklanacaktı. Bu konu yeni değildi. 19. yüzyılın ortalarından itibaren özellikle İngiltere'nin küresel etkisiyle Afrika genelinde köle ticaretine karşı baskılar artmıştı. Menelik II. Döneminde ve Selassie'nin naipliği sırasında bu yönde girişimler olmuştu. Ancak kölelik tüm bu çabalara rağmen Etiyopya toplumunda tamamen ortadan kaldırılamamıştı ve 1935'te savaş başladığında hala varlığını sürdürüyordu. İtalyan işgali sırasında köleliğin kaldırıldığı ilan edilmişti. Bu, sömürge yönetiminin diğer uygulamalarıyla yan yana konduğunda çarpıcı bir çelişkiydi. Aynı devlet, Afrika'da ağır baskı yöntemleri uygularken ve Avrupa'da müttefiki Almanya kısa süre sonra milyonlarca insanı zorla çalıştırmaya dayalı bir savaş ekonomisine sürüklerken, Etiyopya'da insani bir reform iddiasında bulunuyordu. İngiliz hükümeti, Selassie'ye bu yasağın iktidara dönüşten sonra da eksiksiz uygulanması gerektiğini açıkça bildirdi. İmparator bu koşulu kabul etti. 1942'de yayımlanan bir kararname ile kölelik resmen ve kalıcı biçimde yasaklandı. Bu tarihten itibaren Etiyopya'da köleliğin hukuken sona erdiğini söylemek mümkündür. Doğu Afrika Seferi müttefikler için önemli bir başarıydı. Ancak küresel savaş bitmemişti. 1941'de İtalya'nın Etiyopya'dan çıkarılması, İkinci Dünya Savaşı'nın sonu anlamına gelmiyordu. Nazi Almanyası ve müttefiklerinin yenilgisi için 4 yıl daha geçmesi gerekecekti. Savaş sona erdiğinde Milletler Cemiyeti tarihe karıştı ve yerini Birleşmiş Milletler aldı. Etiyopya, 1948'de bu yeni örgütün kurucu üyeleri arasında yer aldı. Savaş sonrası düzenlemeler Selassie açısından kısmen olumlu sonuçlar doğurdu. Doğu Afrika'nın yeniden şekillendirilmesi sürecinde Etiyopya'nın talepleri dikkate alındı. Uzun süredir tartışmalı olan Ogaden bölgesi Etiyopya'ya bırakıldı. Bu toprak savaş öncesinde İtalyanlar, İngilizler ve Habeşistan arasında sürekli çekişme konusu olmuştu. Buna rağmen Selassie'nin asıl kaygısı değişmedi. Önceliği ülkesinin modernleşmesini sürdürmekti. 1920'ler ve 1930'larda önemli adımlar atılmıştı. Ancak Etiyopya toplumunda değişime direnen güçlü yapılar vardı. Soylular ve kilise, hızlı dönüşümlerin kendi konumlarını zayıflatacağının farkındaydı ve buna karşı koyuyordu. Savaşın sonuna doğru Selassie bu direnci aşmakta kararlıydı. 1940'ların ortalarında reformların hızını artırmak istedi. Bu süreç, 1930 bir anayasasını aşan yeni bir düzenlemeyle sonuçlandı. 1955'te yürürlüğe giren revize anayasa, kısmen Amerikan anayasal sisteminden esinlenmişti. Ancak pratikte durum farklıydı. Parlamento üyelerinin seçimi büyük ölçüde soyluların ve yerleşik güç odaklarının kontrolünde kaldı. Etiyopya, Selassie yönetimi altında Batı tarzı bir demokrasiye dönüşmedi. Savaş sonrası yıllar, özellikle 1950'lerde
yeni sorunları da beraberinde getirdi. Bunların başında Eritre meselesi geliyordu. Etiyopya'nın kuzeyindeki bu küçük bölge, savaş sırasında İngiliz askeri yönetimi altına alınmıştı. Doğu Afrika seferinin ardından müttefikler, Etiyopya'nın Eritre üzerindeki tarihsel iddialarını büyük ölçüde destekledi. Ancak koloninin batısındaki küçük bir bölümün İngiliz Sudanı'na bağlanması kararlaştırıldı. Bu düzenleme çerçevesinde 1950'lerin başlarında İngiliz yönetimi sona erdi ve Eritre Etiyopya'ya katıldı. Ancak bu birleşme tam bir ilhak şeklinde olmadı. Eritre, kendi kimliğini koruyan, iç işlerinde belirli yetkilere sahip olduğu federal bir yapı içinde Etiyopya'ya bağlandı. Bu çözüm kısa vadede istikrar sağladı. Ancak ilerleyen yıllarda çok daha derin ve uzun süreli bir çatışmanın da zeminini hazırlamış oldu. Buna rağmen Selassie, Eritre konusunda geri adım atmaya niyetli değildi. Etiyopya'ya Kızıldeniz'e açılan tek kapı olan bu bölgenin gevşek bir federal yapı içinde kalmasını uzun vadede devletin bütünlüğü için bir risk olarak görüyordu. Bu nedenle 1962'de belirleyici bir adım attı. Eritre parlamentosu feshedildi ve bölge doğrudan Etiyopya'ya ilhak edildi. Böylece federal düzen sona erdi ve Eritre merkezi yönetimin denetimi altına alındı. Ancak bu karar çatışmayı dondurmak yerine açık bir savaşa dönüştürdü. Zaten yıllardır örgütlenmekte olan Eritre Kurtuluş Cephesi, Etiyopya yönetimine karşı silahlı mücadeleyi başlatmıştı. Eritre Bağımsızlık Savaşı, kısa sürede düşük yoğunluklu bir ayaklanmadan uzun soluklu bir gerilla savaşına dönüştü. Mücadele 30 yıl boyunca devam edecek ve yalnızca Etiyopya'yı değil, bölgenin tamamını etkileyecekti. Zamanla bu savaş, küresel siyasetin de bir parçası haline geldi. Eritreli gruplar, askeri destek ve diplomatik tanınma arayışıyla Sovyet bloğuna yöneldi. Sovyetler Birliği, Küba ve diğer müttefikler farklı dönemlerde bu hareketlere destek sundu. Böylece Eritre meselesi, Soğuk Savaş'ın Afrika'daki cephelerinden biri haline geldi. Bu, Selassie hükümetinin karşı karşıya olduğu tek kriz değildi. Aynı dönemde Etiyopya'nın iç yapısında da gerilimler giderek artıyordu. Ülke yaklaşık 80 farklı etnik gruba ev sahipliği yapıyordu. İmparatorluk yüzyıllar boyunca fetih yoluyla genişlemişti ve bu tarihsel miras birçok halkın merkezi yönetime gönülsüz bir bağlılık göstermesine yol açmıştı. Nüfusun yarısından fazlasını oluşturan Oromo ve Amhara toplulukları başta olmak üzere pek çok grup kendisini bu siyasi yapının içinde tam anlamıyla temsil edilmiş hissetmiyordu. Selassie'nin kendisi Oromo kökenliydi. Buna rağmen savaş sonrası dönemde hükümetin benimsediği yaklaşım etnik kimlikleri ortak bir ulusal kimlik içinde eritmekten ziyade idari düzeyde tanımlamaya yöneldi. Ülke, farklı etnik grupların çoğunlukta olduğu çok sayıda büyük eyalete bölündü. Amaç, yerel kimlikleri tanıyarak istikrar sağlamaktı. Bu politika, beklenen etkiyi yaratmadı. Etnik farklılıklar yatışmak yerine daha da belirginleşti. Birçok Oromo, Amhara, Tigraylı ve Somalili kendisini Etiyopyalı kimliğinden çok etnik kökeni üzerinden tanımlamaya devam etti. Bu durum Selassie döneminde huzursuzluğu artırdı ve ilerleyen yıllarda çok daha derin çatışmaların zeminini hazırladı. Bu etnik gruplar arasında merkezi yönetime en sert muhalefet, nüfusun yaklaşık %7 ila 8'ini oluşturan Tigraylılardan geliyordu. Ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletinde yoğunlaşan bu topluluk, 1950'ler boyunca Selassie hükümeti tarafından açık biçimde ihmal edildi. Bölge, kaynak dağılımında geri plana itildi. Çekirge istilaları, kuraklık ve çiçek hastalığı, tifüs gibi salgınlar zaten kırılgan olan yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdı. Tigray, 1958'de büyük bir kıtlığa sürüklendiğinde Addis Ababa'daki merkezi yönetim sınırlı ve geç tepkiler verdi. Bu ihmalkarlık 10 binlerce insanın hayatına mal oldu. 1959'da durumun ciddiyeti daha net anlaşılınca hükümet daha yoğun bir müdahaleye yöneldi. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Dwight Eisenhower'ın yönetimi önemli miktarda yardım sağladı. Yine de bedel çok ağırdı. Kıtlığın etkileri 1961'e kadar sürdü ve Tigray ile çevresindeki bölgelerde yaklaşık 100 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Üstelik bu son değildi.
1960'ların ortalarına gelindiğinde Kuzey Etiyopya bir kez daha kıtlıkla karşı karşıya kaldı. Bu gelişmeler Selassie yönetiminin içerideki itibarını giderek aşındırıyordu. Eritre'de süren savaş, Tigray'daki insani felaketler ve etnik gerilimler imparatorluğun temel direklerini sarsıyordu. Buna karşın Selassie ve Etiyopya, uluslararası alanda dikkat çekici bir saygınlığı korumayı başardı. Selassie, dünyanın en uzun süre görev yapan devlet başkanlarından biri olarak küresel sahnede tanınan bir figürdü. 1963'te Washington'da Başkan John F. Kennedy'nin cenaze töreninde, 1970'te Fransa'da Charles de Gaulle'nin cenazesinde ön sıralarda yer aldı. Bu tür törenler, onun uluslararası sistemdeki ağırlığını yansıtıyordu. Etiyopya, aynı dönemde barışı koruma misyonlarında da aktif rol aldı. 1960'ların başlarında Kongo gibi kriz bölgelerine asker gönderdi. Soğuk Savaş boyunca Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin askeri bloklarına katılmayan ülkelerin oluşturduğu Bağlantısızlar Hareketi içinde öncü bir konum elde etti. Diplomatik açıdan en önemli adımlardan biri ise 1963'te atıldı. Selassie, Afrika Birliği'nin öncülü olan Afrika Birliği örgütünün kurulmasında belirleyici bir rol oynadı. Bu yeni örgütün merkezi uzun yıllar Addis Ababa'da bulundu. Etiyopya'nın başkenti, kıtanın diplomatik merkezlerinden biri haline geldi. Tüm bu gelişmeler Selassie'nin 2. saltanat döneminde dışarıdan bakıldığında güçlü ve saygın bir lider imajı çizdiğini gösteriyordu. Ancak bu imaj, ülke içindeki derinleşen sorunları gizleyemiyordu. Uluslararası itibar korunmuştu. Fakat imparatorluğun iç dengeleri giderek daha kırılgan bir hal alıyordu. Bu kırılganlık, İlerleyen yıllarda Selassie'nin iktidarını doğrudan tehdit edecek bir sürecin habercisiydi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Haile Selassie, dünyanın bazı bölgelerinde artık yalnızca bir devlet adamı olarak görülmüyordu. Özellikle Afrika diasporası içinde ona mesihvari bir anlam yükleyen bir algı oluşmaya başlamıştı. Bu algı tek bir kaynaktan değil, farklı düşünce ve inanç akımlarının zamanla birleşmesinden doğdu. 1930'lu yıllarda Afrika ve Karayipler'de Amerika kıtasında yaşayan Afrika kökenli insanların bir gün ana kıtaya geri dönmesi gerektiğini savunan Afrika'ya dönüş düşüncesi yaygınlaşmıştı. Bu fikir, köleliğin sona ermesinden sonra kimlik, aidiyet ve tarih arayışıyla güç kazanmıştı. Aynı dönemde kökenleri 19. yüzyıla uzanan Etiyopyaizm adı verilen bir Hristiyan yorumu da etkisini artırıyordu. Bu anlayış, Etiyopya Kilisesi'ni Afrikalı Hristiyanlar için özgün ve meşru bir ruhani merkez olarak görüyor, Avrupa'daki dini otoritelere bağlılığı reddediyordu. Zamanla bu iki düşünce hattı, İncil teolojisinin belirli yorumlarıyla ve farklı sosyal beklentilerle birleşti. Ortaya yarı dini, yarı toplumsal yeni bir hareket çıktı. Bu hareket, adını Selassie'nin naiplik döneminde taşıdığı Rastafari isminden aldı. Böylece Rastafaryanizm doğdu. Bu inanç sisteminin takipçileri Selassie'yi Mesih olarak, yani İsa'nın second gelişi olarak görmeye başladı. Bu yorum Etiyopya'nın tarihsel konumundan bağımsız değildi. Ülke 19. yüzyılda Avrupa sömürgeciliğine askeri olarak direnmeyi başarmış tek Afrika devleti olarak algılanıyordu. Selassie de bu direniş geleneğinin yaşayan simgesi haline gelmişti. O, Rastafaryanizm içinde açık biçimde Mesih olarak tanınmayı talep etmedi. Ancak bu yöndeki yüceltmeleri de kesin biçimde reddetmedi. Böylece özellikle 1950'lerden itibaren Jamaika gibi ülkelerde Rastafaryanizm yaygınlaştıkça Selassie, Etiyopya'yla hiçbir doğrudan bağı olmayan milyonlarca insan için derin bir manevi anlam kazandı. Bu küresel algının tersine Etiyopya'nın içinde bambaşka bir süreç yaşanıyordu. Selassie, saltanatının son 20 yılında giderek daha sert bir yönetim tarzına yönelmişti. Ülkede polis devleti özellikleri belirginleşmeye başladı. Bunun arkasında yalnızca kişisel tercihler değil, ciddi güvenlik kaygıları da vardı. 1960 yılında Selassie Brezilya'ya resmi bir devlet ziyareti yaparken Addis Ababa'da dramatik bir gelişme yaşandı.
İmparatorluk Muhafız Birliği Kebur-Zabagna'nın bazı unsurları darbe girişiminde bulundu. Germame ve Mengistu Nevai kardeşlerin öncülüğündeki bu hareket, Selassie'nin oğlu ve veliahtı Asfav Gossen'i yeni imparator ilan etti. Prensin bu girişimde ne ölçüde rol aldığı ya da zorla mı bu konuma getirildiği günümüze kadar netlik kazanmadı. Darbe girişimi Aralık ayı ortasında Addis Ababa ve çevresinde 4 gün süren şiddetli çatışmalara yol açtı. 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Sonunda girişim bastırıldı ve liderleri öldürüldü. Selassie iktidarını korumuştu. Ancak bu olay yönetimin yönünü kalıcı biçimde değiştirdi. 1960 darbe girişimi sonraki 10 yıl boyunca Etiyopya'da daha otoriter bir rejimin şekillenmesinde belirleyici oldu. Devlet muhalefeti bir tehdit olarak görmeye başladı. Bu eğilimle birlikte insan haklarına yönelik ihlaller de arttı. 1960'larda öğrenci hareketleri yükselirken ve bazı çevrelerde sol ideolojiler yayılmaya başlarken rejimin tepkisi sert oldu. Kitlesel tutuklamalar, siyasi muhaliflerin ortadan kaybolması ve uzun süreli gözaltılar yaygınlaştı. Basın üzerindeki baskı giderek ağırlaştı. Selassie'yi veya hükümeti eleştiren yayınlar sansürlendi. Üniversiteler, sendikalar ve muhalif gruplar sürekli gözetim altında tutuldu. Devletin güvenlik aygıtı yalnızca düzeni sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda korku üretme işlevi de görüyordu. Bu tabloyu daha da ağırlaştıran bir başka unsur, Eritre'de devam eden savaştı. İmparatorluk ordusu 1960'ların sonlarına doğru bu bölgede giderek daha sert yöntemler kullanmaya başladı. Sivillere yönelik şiddet vakaları arttı. Aralık 1970'te Selassie'ye bağlı birliklerin Ona köyüne düzenlediği saldırıda 800'den fazla sivil öldürüldü. Temmuz 1967'de Hazemo'da Etiyopya askerleri 170'ten fazla erkeği öldürdü. Bu vahşetlerin tümünün doğrudan merkezi hükümetin emriyle gerçekleştiği kesin olarak söylenemese de Eritre'deki savaşın sorumluluğu nihayetinde Selassie yönetimine aitti. Uzayan çatışma hem ordunun disiplinini aşındırmış hem de devletin ahlaki meşruiyetini zedelemişti. Bu nedenle 1970'lerin başlarına gelindiğinde ilginç bir çelişki ortaya çıkmıştı. Uluslararası alanda Selassie hala saygın bir figür olarak görülüyordu. Diplomatik davetlerde, zirvelerde ve anma törenlerinde ağırlığı hissediliyordu. Buna karşın insan hakları örgütleri Etiyopya'yı giderek daha baskıcı ve otoriter bir rejim olarak tanımlamaya başlamıştı. Freedom House gibi kuruluşlar, ülkedeki temel hak ve özgürlüklerin ciddi biçimde ihlal edildiğini açıkça ilan ediyordu. Aynı dönemde Selassie yönetimi, ülke içinde de hızla destek kaybediyordu. Kilise ve soylular gibi geleneksel güç odakları hala imparatorun yanındaydı. Eski düzenin çökmesi halinde en çok kaybedecek olanlar onlardı. Ancak nüfusun geniş kesimleri için bu bağ geçerliliğini yitirmişti. Birçok Etiyopyalı artık eski hanedanla kendisi arasında güçlü bir bağ kurmuyordu. Böylece Selassie'nin saltanatının son yıllarında dışarıdan bakıldığında hala görkemli görünen bir iktidarın içinde derin bir meşruiyet krizi sessizce büyümeye devam ediyordu. Bu kriz çok geçmeden Etiyopya tarihinin en sarsıcı kırılmalarından birine zemin hazırlayacaktı. Bu biriken hoşnutsuzluk 1972'de Etiyopya'yı vuran yeni ve son derece yıkıcı bir kıtlıkla birlikte patlama noktasına ulaştı. Bu kez felaket, ülkenin kuzeyinde Tigray'a komşu Wollo eyaletinde yoğunlaşmıştı. Kuraklık temel tetikleyiciydi. Ancak felaketin boyutlarını asıl büyüten unsur, devletin yetersizliği oldu. Merkezi hükümet, etkilenen bölgelere zamanında gıda ulaştırmakta başarısız kaldı. Dışarıdan yardım temin edilmediği gibi mevcut kaynaklarda etkili biçimde yönlendirilemedi. 1972 ile 1973 yılları arasında Wollo ve çevresinde 40 bin ile 80 bin arasında insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Gıda ve suya erişim için verilen mücadele, bölgede yaşayan Oromo, Afar ve Somaliler arasındaki etnik gerilimleri daha da keskinleştirdi.
Kıtlık artık yalnızca bir insani kriz değil, toplumsal bir kırılma haline gelmişti. Durumu daha da sarsıcı kılansa başka bir gerçekti. Kıtlığın en ağır hissedildiği günlerde Wollo'da üretilen gıdanın Addis Ababa'ya ve ülkenin diğer bölgelerine sevk edildiğine dair haberler yayılmaya başladı. Bu söylentiler kısa sürede doğrulanmış bir algıya dönüştü. Merkez açlık çeken eyaletlerden beslenirken kırsal bölgeler kaderine terk edilmişti. Bu durum Selassie yönetimine yönelik öfkeyi geri dönülmez biçimde derinleştirdi. Bu noktada yaşananlar şaşırtıcı değildi. 1972'ye gelindiğinde Haile Selassie 80 yaşındaydı. Naiplik dönemiyle birlikte bakıldığında yarım yüzyılı aşkın süredir iktidarın bir biçimde merkezindeydi. Zamanla devlet aygıtı yaşlanmış, karar mekanizmaları hantallaşmış, yönetim gerçeklikten kopmuştu. Kıtlık bu kopuşu çıplak gözle görünür hale getirdi. İlk açık çatlak Ocak 1974'te ülkenin güneyindeki Negele Borana kasabasında ortaya çıktı. Buradaki garnizonda görev yapan askerler temiz içme suyunun olmaması, düşük maaşlar ve kötü yaşam koşulları nedeniyle ayaklandı. İsyan sembolik ama güçlü bir sahneyle hafızalara kazındı. Askerler, komutanları Korgeneral Deresse Dubale'yi gözaltına aldı ve kendilerinin içmek zorunda kaldığı kirli suyu ona içirdi. İç politikada ise etnik federalizm denemesi beklenen istikrarı sağlamadı. Özellikle kuzeydeki Tigray bölgesi yeniden çatışmanın merkezine yerleşti. Selassie döneminden miras kalan ve yıllar içinde daha da sertleşen devletle Tigray arasındaki güvensizlik 21. yüzyılda yeniden patlak verdi. 2020'de Etiyopya Federal Hükümeti Tigray'a karşı geniş çaplı bir askeri operasyon başlattı. Bu çatışma 2022 sonu itibarıyla devam ederken savaş suçları, kitlesel açlık ve birçok gözlemciye göre soykırım niteliği taşıyan uygulamalarla anılmaya başlandı. Bu tablo, Etiyopya'nın büyük potansiyeline rağmen neden kalıcı istikrara ulaşmakta zorlandığını da ortaya koyuyordu. Haile Selassie döneminde çözülemeyen, hatta zaman zaman derinleşen yapısal sorunlar, Afrika boynuzunda bugün hala hissedilen uzun bir gölge bırakmıştı. Haile Selassie, 20. yüzyılın en paradoksal liderlerinden biriydi. Saltanatının ilk yarısında, imparator olmadan önce bile Etiyopya'yı modernleştirme yönünde ciddi adımlar atmıştı. 1930'larda İtalyan işgaliyle birlikte faşizme ve sömürgeciliğe karşı direnişin simgesine dönüşmüştü. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bağımsız bir duruş sergilemesi ve köleliğin kaldırılması onun uluslararası saygınlığını pekiştirmişti. Bunların üzerinde Rastafaryanizm içinde kazandığı mesihvari konum, modern tarihte eşi benzeri az görülen bir olguydu. Bir devlet başkanının milyonlarca insan tarafından kutsal bir figür olarak algılanması, Selassie'yi sıradan bir liderin çok ötesine taşıdı. Ancak bu mirasın karanlık bir yüzü de vardı. Saltanatının son yıllarında yönetimi giderek otoriterleşti. 1950'ler ile 1970'ler arasında Etiyopya'da ciddi insan hakları ihlalleri yaşandı. Eritre politikasındaki sertlik onlarca yıl süren bir savaşı tetikledi. Ve belki de en temel başarısızlığı, yarım yüzyılı aşan iktidarı boyunca ülkesinin etnik ve dini farklılıklarını kalıcı bir uzlaşma içinde birleştirememesiydi. Bu başarısızlık, yalnızca onun dönemini değil, modern Etiyopya'nın tamamını şekillendirdi. Bugün Afrika boynuzunda yaşanan birçok krizin kökleri, Haile Selassie döneminde atılan ya da atılamayan adımlara kadar uzanıyor. Onun mirası, hala tartışmalı, hala canlı ve hala çözülmemiş sorularla dolu bir tarih olarak varlığını sürdürüyor.